İran ve silahlı örgütler denilince akla genellikle Orta Doğu'daki vekil güçleri gelir. Ancak İran'ın asıl güvenlik sınavı kendi sınırları içinde ve hemen yanı başında diyebilirim. Batı'da Kürt gruplar, Güneydoğu'da Beluçlar, Güneybatı'da Arap hareketleri ve ideolojik örgütler. Hepsinin ortak noktası Tahran'a silahlı veya silahsız bir şekilde meydan okumaları. Bu videoda İran topraklarında veya sınır hattında faaliyet gösteren bu silahlı yapıları, kim olduklarını ve ne istediklerini ve kapasitelerini 10 soruda anlatacağız. Bu ve benzeri içeriklere ulaşmak için bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gezet 10 başlıyor. İran çok etnikli ve çok kimlikli yapısıyla onlarca silahlı muhalefet grubuyla karşı karşıya. Bu grupları anlamak için önce sınıflandırma çerçevesini netleştirmek gerekiyor. Birinci eksen etnik temelli örgütler. Bu gruplar belirli bir etnik topluluğun haklarını, özelliğini veya bağımsızlığını savunuyor. 4 ana hat öne çıkıyor. Kürt grupları en kalabalık ve en uzun soluklu kategori. İran Kürdistanı Demokrat Partisi yani İKDP, Komala Hareketi ve PEJAK başlıcaları. 40 yılı aşkın silahlı mücadele geçmişleri var. Etnik haklar, özellik ve kültürel tanınma talepleri ortak payda. Bunlar arasında en marjinali ama taban olarak en zayıfı PAK. Bu örgütün de son dönemde İsrail'den destek aldığı görülüyor ve son protestolarda oldukça aktif bir rol oynamaya çalıştılar. Beluç grupları Güneydoğu'da Sistan ve Belucistan bölgesinde aktif. Cundullah bu hattın en bilinen ismiydi. Ceyşulat onun devamı. Mezhepsel boyut da var. Beluçlar ağırlıklı olarak Sünni ve bu durum rejimle gerilimi derinleştiriyor. Meşet ve Gürgan tarafında da hücre bazında örgütlenmeleri mevcut. Arap grupları Güneybatı'da Huzistan bölgesinde faaliyet göstermekte. Ahvaz Arap Halk Demokratik Cephesi ve Hareketül Nidal gibi yapılar etnik Arap nüfusun haklarını savunuyor. Petrol zengini bölgenin stratejik önemi bu grupları hassas kılıyor. Azerbaycan Türk'ü grupları nispeten daha yeni ve daha düşük profilli. Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hareketi gibi yapılar siyasi faaliyet ağırlıklı, silahlı eylem kapasitesi sınırlı ama son yıllarda görünürlük kazanmış durumda. İkinci eksen ideolojik temelli örgütler. Bu gruplar etnik değil, siyasi bir proje etrafında örgütleniyor. Sol örgütler 1979 öncesine uzanan bir geleneğe sahip. Halkın Mücahitleri Örgütü en tartışmalısı. Marksist, İslamcı sentezden başlayıp bugün kendine özgü bir ideoloji eviren, Irak ve özellikle bugün Arnavutluk'ta üstlenmiş bir yapı. İran Halkın Fedaileri Örgütü sol geleneğin diğer bir kolu ama silahlı kapasitesi bugün marjinal. Monarşist hareket Pehlevi Hanedanı'nın restorasyonunu savunuyor. Rıza Pehlevi'nin çevresinde örgütlenen bu akım ağırlıklı olarak diasporada siyasi faaliyet odaklı. Silahlı kanat zayıf ama iç muhalefetle temas iddiaları var. Üçüncü eksen coğrafi dağılım. Silahlı gruplar İran'ın çevre bölgelerinde yoğunlaşıyor. Merkez değil, periferi. Kuzeybatıda Kürt grupları, Kuzeydoğu'da IŞİD Horasan hücreleri, Güneydoğu'da Beluç grupları, Güneybatı'da Arap grupları ve daha nicesi. Bu bir tesadüf değil. Etnik azınlıklar sınır bölgelerinde yaşıyor ve dış destekle temas bu coğrafyada daha kolay oluyor. Dördüncü eksen dış bağlantılar. Neredeyse tüm grupların dış aktörlerle bir ilişkisi var. Bazen üst edindikleri ülke sebebiyle, bazen finansörleri sebebiyle, bazen de ideolojik müttefiklik sebebiyle. Kapasite açısından farklılıklar belirgin. Bazı gruplar düzenli gerilla operasyonu yürütebilecek düzeyde, mesela PEJAK ve Ceyşulat gibi. Bazıları sembolik eylemlerle sınırlı. Bazıları ise fiilen silahlı mücadele askıya almış, siyasi faaliyete odaklanmış durumda. Özetle İran'daki silahlı muhalefet mozaiği karışık. Etnik ve ideolojik hatlar bazen örtüşüyor, bazen ayrışıyor. Ortak paydaları rejim karşıtı ama vizyonları, yöntemleri ve kapasiteleri birbirinden çok farklı. İran Kürdistan'ı ülkedeki en uzun soluklu silahlı muhalefete ev sahipliği yapmakta. Birden fazla örgüt var ve aralarındaki ayrımlar ideolojik, tarihsel ve örgütsel. İran Kürdistanı Demokrat Partisi yani İKDP en eski yapı. 1945'te Mabat Kürt Cumhuriyeti deneyimiyle doğdu. Cumhuriyetin yıkılmasının ardından Kadı Muhammed idam edildi ama parti varlığını sürdürdü. İdeolojisi Kürt milliyetçiliği ve demokratik özellik talebi var. 1979 devrimi sonrası rejimle kısa bir diyalog dönemi yaşandı. Ardından silahlı çatışma başladı. Abdurrahman Kasımlı ve Sadık Şerefkendi suikastlarla öldürüldü. Bugün parti Mustafa Hicri liderliğindeki ana gövde ve ayrı bir kol olarak iki kanada bölünmüş durumda. Peşmerge güçleri Irak Kürdistan'da üstlenmiş, son yıllarda sınır ötesi operasyonlarla baskı altında. Komala ise aslında tek bir örgüt değil. Ortak ismi paylaşan birkaç yapı var. Orijinal Komala 1969'da Marksist-Leninist bir çizgiyle kuruldu. Devrim sonrası İKDP ile birlikte silahlı mücadeleye girdi. Zamanla bölündü. Bir kanat İran Kürdistanı Komünist Partisi yani Komala olarak devam etti. Diğerleri farklı isimlerle yollarını ayırdı. Komala geleneği sol ideolojiyi Kürt kimliğiyle birleştirmekte. İKDP'ye göre daha seküler ve daha sınıfsal bir söylem benimsiyor. PEJAK ise yani Kürdistan Özgür Yaşam Partisi 2004'te kuruldu ve PKK ile organik bağı açık. Örgütsel yapı, ideoloji ve kadro PKK şemsiyesinden geliyor. Kandil Dağı'nda üstlenmiş durumdalar ve Abdullah Öcalan'ın demokratik konfederalizm çizgisini benimsemekteler. Türkiye, Irak ve Suriye'deki PKK yapılanmasıyla koordineli olarak hareket etmekteler. İran bu bağlantıyı öne çıkararak PEJAK'ı terör örgütü ilan etti.
PJAK'ın İran'daki diğer Kürt gruplarıyla ilişkisi ise mesafeli. Özellikle İKDP ve Komala PKK çizgisinden ayrı durma eğiliminde. PAK yani Kürdistan Özgürlük Partisi daha küçük ve daha yeni. 2006'da kuruldu, bağımsızlık yanlısı bir söylem benimsiyor ve silahlı kapasitesi sınırlı. Ama 2016 sonrası dönemde görünürlük kazandı. Gruplar arasındaki temel ayrımı şöyle özetleyebilirim. İKDP ve Komala geleneksel olarak Irak Kürdistan'ındaki KDP ve KYB ile yakın ilişkide. PJAK ise PKK ekseniyle bütünleşik. İdeolojik olarak İKDP milliyetçi demokrat, Komala sol, PJAK ise PKK çizgisinde. Bu farklılıklar ortak hareket etmeleri zorlaştırıyor. Özetle İran Kürt muhalefeti çok aktörlü ve parçalı. Ortak hedef rejim karşıtlığı ama yöntem, ideoloji ve dış bağlantılar ayrışmakta. Sistan ve Belucistan, İran'ın güneydoğu köşesinde Pakistan sınırında bir yer. Ülkenin en yoksul, en az gelişmiş ve en çok ihmal edildiği düşünülen bölgesi. Nüfusun büyük çoğunluğu Sünni Beluç. Bu etnik farklılık, mezhepsel ayrım ve ekonomik mahrumiyetten oluşan kombinasyon silahlı muhalefet için zemin oluşturuyor. İsmini Allah'ın askerleri diye çevirebileceğimiz Cundullah bu hattın kurucu örgütü. 2003'te Abdülmalik Rigi liderliğinde kuruldu ve ideolojisi Sünni İslamcılıkla Beluç milliyetçiliğin karışımıydı. Rejimi hem mezhepsel ayrımcılık hem etnik baskı nedeniyle hedef almaktaydı. Eylem repertuarı geniş ve sertti. Örgüt devrim muhafızları konvoylarına saldırılar, bombalı eylemler, adam kaçırma gibi faaliyetlerde bulundu. 2009'da Pişin'deki intihar saldırısında 41 kişi öldü ve aralarında devrim muhafızları komutanları da vardı. Rigi'nin sonu 2010'da geldi. Pakistan'dan Kırgızistan'a giden bir uçakta yakalandı ve sonrasında idam edildi. Cundullah bu darbeyle çökme noktasına geldi. Ceyşul-At yani Adalet Ordusu 2012'de Cundullah'ın devamı olarak çıktı. Liderlik Abdülmalik Rigi'nin akrabalarına ve eski kadrolara geçti. Örgüt yapısı daha gevşek, hücre tipi örgütlenmeye daha yakın bir örgüt. Eylem kapasitesi Cundullah'ın gerisinde ama varlığını sürdürmekte. Ceyşul-At son yıllarda eylemlerini yükseltti. 2019'da devrim muhafızları otobüsüne saldırıda 27 asker öldü. 2024 Ocağı'nda Rask ve Çabar'da güvenlik güçlerine saldırılar düzenledi. Örgüt bu eylemleri Sünni Beluç nüfusuna yönelik baskıya karşı meşru direniş olarak tanımlıyor. Hareketül Ensar ise İran'daki bir diğer başka aktör. Cundullah geleneğinden geliyor ama ayrı bir yapılanma. Daha düşük profilli, eylem sayısı daha az. Bazı küçük gruplarda zaman zaman ortaya çıkmakta. Ancak bunların Ceyşul-At'tan bağımsız mı yoksa altyapılanma mı olduğu net değil. Pakistan bağlantısı ise kritik. Sınır geçirgen ve aşiret ağları iki tarafa yayılmış durumda. Örgütler Pakistan Belucistan'da sığınak buluyor. İran bu durumu Tahran-İslamabad ilişkilerine sürekli olarak gündeme getiriyor. 2024 Ocak ayında İran Ceyşul-At hedeflerine yönelik Pakistan topraklarına hava saldırısı düzenledi ve bu durum elbette ciddi bir diplomatik kriz yarattı. Örgüt içerisinde bir ideolojik evrimden de bahsedebiliriz. Cundullah daha açık bir Sünni cihadist söylem kullanıyordu. El-Kaide bağlantısı iddiaları vardı. Örgüt bunu reddetti. Ceyşul-At daha temkinli bir dil benimsiyor ama mezhepsel çerçeve hala belirgin. Kısacası Beluç silahlı muhalefeti Cundullah'ın yıkılmasıyla bitmedi. Ceyşul-At olarak yeniden şekillendi. Etnik haklar, mezhepsel kimlik ve bölgesel yoksulluk bu hattı beslemeye devam etmekte. Huzistan, İran'ın güneybatısında Irak sınırında bir yer. Ülkenin petrol ve doğalgaz üretiminin büyük bir kısmı bu bölgeden çıkıyor. Nüfusun önemli bir kesimi Arap ve bu kesim kendini ekonomik zenginliğin ortasında yoksul bırakılmış hissediyor. Su krizleri, çevresel bozulma ve kültürel baskı algısı gerilimi tetikliyor. Ahvaz Arap Halk Demokratik Cephesi en görünür yapılardan biri. Etnik Arap haklarını, kültürel tanınmayı ve bölgesel özelliği savunmaktalar. Söylem milliyetçi ama seküler bir çizgideler. Silahlı kapasite sınırlı, ağırlıklı olarak diasporada siyasi faaliyet yürütüyorlar. Ahvaz mücahitleri ya da Hareketül Nidal daha eski bir geleneğe sahip. Irak-İran Savaşı döneminde Bağdat desteğiyle aktifti. Savaş sonrası zayıfladı ama tamamen ortadan kalkmadı. Ahvaz Ulusal Direniş Hareketi ve benzeri gruplar diasporada örgütlü. Londra, Avrupa ve Körfez ülkelerinde faaliyet gösteriyorlar. Bu grupların silahlı kapasiteden çok medya ve lobi gücü var. 2018'deki Ahvaz askeri geçit töreni saldırısı bir kırılma noktasıydı ve 25 kişi öldü, onlarcası yaralandı. Saldırıyı birden fazla grup üstlendi. İran ise Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni suçladı. Bu olay Arap silahlı muhalefetinde dış bağlantı tartışmalarını alevlendirdi. Körfez bağlantısı hassas bir konu. İran, Arap gruplarının Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden destek aldığını iddia etmekte. Bazı grupların Körfez medyasında görünürlüğü bu iddiaları besliyor. Grupların kendisi ise dış desteği ya reddediyor ya da meşru dayanışma olarak tanımlıyor. Bölgedeki protestolar silahlı eylemden daha yaygın. 2021'deki su krizi protestoları Huzistan'ı sarstı. Gösteriler büyük ölçüde sivil ve kendiliğinden gelişti ama rejim silahlı grupların provokasyonunu öne sürdü. Bu söylem meşru toplumsal talepleri güvenlik tehdidiyle eşitleme riski taşımakta. Arap muhalefetinin yapısal zayıflığı parçalanmıştık. Onlarca grup ve hareket var ama koordinasyon zayıf. İdeolojik bir ikisi yok. Bazıları özerklik, bazıları bağımsızlık, bazıları sadece eşit vatandaşlık istiyor.
İran'ın kuzeybatısındaki Azerbaycan Türkü nüfusu ülkenin en kalabalık etnik grubu. Ancak silahlı muhalefet bu hatta diğerlerine kıyasla neredeyse yok. Ancak bu hiç başka grup olmadığı anlamına gelmiyor. Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hareketi en bilinen yapı. 1995'te kuruldu ve merkezi diasporada. Kültürel haklar, ana dilde eğitim ve özellik talepleri var. Silahlı bir örgüt değil, siyasi hareket olarak tanımlıyorlar kendilerini. Güney Azerbaycan Bağımsızlık Partisi ve benzeri gruplar bağımsızlık veya Azerbaycan Cumhuriyeti ile birleşme gibi daha radikal bir söylem benimsiyorlar. Ama bunların da silahlı kapasitesi yok denecek düzeyde. Neden bu hat diğerlerinden farklı sorusuna gelirsek birkaç faktör var. Azerbaycan Türkleri coğrafi olarak merkeze yakın ve ekonomik siyasi sisteme görece entegre. Tarihsel olarak devlet yapısında, orduda, ticarette güçlü temsilleri oldu. Dini açıdan Şii çoğunlukla ortak mezhep bağı da ayrışmayı yumuşatıyor. 2006'daki karikatür krizi kitlesel protestolara yol açtı ama bu sivil gösterilerdi. Silahlı harekete dönüşmedi. 2020 Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan destek gösterileri oldu. Rejim bunları tedirginlikle izledi. Bakü faktörü de önemli. Azerbaycan Cumhuriyeti İran'la pragmatik ilişkilerini sürdürüyor ve Güney Azerbaycan hareketlerine mesafeli duruyor. Bu dış üs ve destek imkanını kısıtlıyor. Kısacası Azerbaycan Türkiye hattında kimlik bilinci var ama silahlı muhalefet neredeyse yok. Ve diğer hatlarla kıyaslandığında en düşük profilli segment. Halkın Mücahitleri Örgütü İran muhalefetinin en eski, en örgütlü ve en tartışmalı yapısı. 40 yılı aşkın bir süre neredeyse her büyük gücün terör listesinde kaldı. Sonra çıkarıldı. Bugün hala keskin biçimde bölünmüş değerlendirmelere konu. 1965'te Şah rejimine karşı kuruldu. Başlangıçtaki ideolojisi Marksizm ile Şii İslam'ın özgün bir senteziydi. Yani anti-emperyalist, devrimci, silahlı mücadele yanlısıydı. 1970'lerde Şah'a karşı gerilla eylemleri yürüttü. Amerikan askeri danışmanlarına suikastler düzenledi. 1979'da devrimi destekledi ama Hümeyni ile çatışma kaçınılmaz oldu. 1981'de rejimle açık savaşa girdi. Tahran'daki bombalı saldırılarda Cumhuriyet İslami Partisi'nin üst düzey kadroları öldü. Ardından gelen baskı dalgasında binlerce Halkın Mücahitleri Örgütü üyesi idam edildi. Örgüt İran'dan çıkmak zorunda kaldı. Örgüt 1986'da Irak'a taşındı ve Saddam Hüseyin'in desteğini aldı. İran-Irak Savaşı'nda Irak safında İran'a karşı savaştı. 1988'deki Ebedi Işık Operasyonu'nda İran topraklarına girdi. Bu dönem örgütün İran kamuoyundaki meşruiyetini kalıcı olarak sarstı. Vatana ihanet algısı bugün bile en ağır yük. 2003'te ABD Irak'ı işgal ettiğinde Halkın Mücahitleri Örgütü silahsızlandırıldı. Kamp Eşref'te kaldılar, sonra Kamp Liberty'ye taşındılar. 2016'da toplu olarak Arnavutluğa transfer edildiler. Bugün merkez Tiran yakınlarındaki Eşref 3 kampındalar. ABD 1997'de Halkın Mücahitleri Örgütü'nün terör listesini aldı ancak 2012'de çıkardı. AB ise 2002'de listeye aldı ancak 2009'da çıkardı. Listeleme ve çıkarma kararları hukuki olduğu kadar siyasi. Mesut Recevi 1980'lerden beri lider. 2003'ten bu yana kamuoyuna çıkmıyor. Yaşayıp yaşamadığı bile tartışmalı. Eşi Meryem Recevi örgütün kamusal yüzü ve seçilmiş cumhurbaşkanı sıfatını taşıyor. Örgütün yapılanmasına karşı kült benzeri özellikler, bireysel özgürlüklerin kısıtlanması, aile bağlarının koparılması iddiaları var. Eski üyeler bu eleştirilerin kaynağı. Halkın Mücahitleri Örgütü Washington ve Avrupa başkentlerinde aktif lobi yürütüyor. Yıllık Özgür İran toplantıları üst düzey konuşmacıları çekiyor. Ancak İran içindeki taban desteği tartışmalı. Rejim mücahitleri münafık olarak şeytanlaştırıyor. Muhalifler arasında bile örgüte mesafe çok yaygın. Sonuç olarak Halkın Mücahitleri Örgütü örgütlü kaynak sahibi ve uluslararası görünürlüğü yüksek. Ama Irak Savaşı mirası ve iç yapısına dair sorular İran muhalefetindeki yerini tartışmalı kılmaya devam ediyor. Monarşist hareket İran muhalefetine görünür bir akım ama silahlı bir yapılanma değil. Ağırlıklı olarak diasporada siyasi ve medyatik faaliyet odaklı. Rıza Pehlevi hareketin merkezi figürü, Şah'ın büyük oğlu. 1980'den beri sürgünde. Kendisini aktivist olarak tanımlıyor, taht iddiasından çok rejim değişikliği ve demokratik geçiş söylemiyle öne çıkıyor. Anayasal monarşi mi, cumhuriyet mi sorusunu halkın kararına bıraktığını söylüyor. Örgütsel yapı gevşek, klasik anlamda bir parti veya hareket yok. Pehlevi'nin çevresinde danışmanlar, medya platformları ve lobi ağları var ama hiyerarşik bir örgüt mevcut değil. Bu hem esneklik sağlıyor hem koordinasyon zafiyeti yaratıyor. Silahlı kapasite yok denecek düzeyde. Monarşist hareket gerilla savaşı veya silahlı direniş stratejisi benimsemedi. Zaman zaman İran içindeki direniş ağları söylemi var ama somut bir silahlı yapılanmanın kanıtı yok. 2022 Mahsa Emini protestoları harekete görünürlük kazandırdı. Pehlevi uluslararası medyada muhalefet sesi olarak öne çıktı. İran içindeki bazı gösterilerde Pehlevi sloganları ve Şah dönemi sembolleri görüldü. Ancak bu örgütlü bir monarşist hareketin varlığından çok rejim karşıtlığının çoğulluğunu yansıtmakta. İç muhalefetteki yeri tartışmalı. Bazı kesimler Pehlevi'yi birleştirici güç olarak görüyor. Diğerleri özellikle sol ve cumhuriyetçi gruplar monarşi mirasına oldukça mesafeli. Halkın Mücahitleri Örgütü ile olan ilişkiler ise soğuk. Kürt ve diğer etnik hareketlerle diyalog girişimleri oldu ancak kalıcı bir ittifak kurulamadı.
Dış ilişkiler aktif. Washington'da lobi faaliyetleri, Avrupa başkentlerine temaslar var. Ancak hiçbir büyük güç resmi olarak monarşist hareketi desteklemiyor. Özetle monarşist hareket siyasi ve sembolik bir akım durumunda. Silahlı muhalefet kategorisinde değil. Diaspora siyasetinin görünür ama örgütsüz bir bileşeni. Ortak payda basit, rejim karşıtlığı. İslam Cumhuriyeti'nin yıkılması veya köklü dönüşümü tüm grupların ortak hedefi. Bunun ötesinde ortaklık azalmakta. Ortak noktalar sınırlı ama var. Birincisi, hepsi diaspora ağırlıklı ve Irak, Pakistan, Arnavutluk, Avrupa, ABD gibi dış üslere bağımlı. İkincisi, hepsi uluslararası meşruiyet arayışında. Batı başkentlerinde lobi yürütüyorlar. Üçüncüsü ise hepsi rejimin baskı kapasitesiyle orantısız güç dengesizliğiyle karşı karşıya. Ayrışmalar daha derin. İdeolojik yelpaze çok geniş. Marksistler, Kürt milliyetçileri, Sünni İslamcılar, seküler monarşistler, Halkın Mücahitleri Örgütü'nün kendine özgü çizgisi, hepsi bunların içerisinde. Hedefler ise farklı. Etnik gruplar özellik veya bağımsızlık isterken Halkın Mücahitleri ve monarşistler merkezi iktidarı hedefliyor. Bir grubun zafer senaryosu diğerinin kabusu olabilir. Mesela güçlü bir merkezi Pehlevi restorasyonu Kürt özellik taleplerini karşılamaz. Tarihsel husumetler ise ağır. Halkın Mücahitlerinin Irak safında savaşması unutulmadı. Kürt grupları arasında PKK bağlantısı ayrıştırıcı. Etnik hareketler birbirinin toprak taleplerinden çekiniyor. Birlikte hareket denemeleri oldu. 2022 protestoları sırasında Mahsa şartı gibi ortak bildiriler yayımlandı. Pehlevi, Kürt ve Beluç temsilcileriyle görüntü verdi. Ama bu sembolik temaslar örgütsel birliğe dönüşmedi. Yapısal engeller ise kalıcı. Gruplar farklı dış aktörlerle ilişkili ve bu aktörlerin çıkarları örtüşmüyor. İran içinde koordinasyon lojistik olarak neredeyse imkansız. Rejimin istihbarat kapasitesi ise çok güçlü. Diasporada ise ego çatışmaları, kaynak rekabeti ve ideolojik sertlik işbirliğini baltalıyor. Sonuç olarak ortak düşman birleştirici bir faktör ama ortak vizyon yok. Koordineli bir muhalefet cephesi teorik olarak mümkün, pratik olarak şu ana kadar başarısız. Her grup kendi kulvarında kendi stratejisiyle yürümekte. İran İslam Cumhuriyeti 45 yıldır silahlı muhalefetle mücadele ediyor ve bu süreçte çok katmanlı bir baskı mekanizması geliştirmiş durumda. İstihbarat ayağı birinci araç. İstihbarat Bakanlığı ve Devrim Muhafızları Ordusu istihbaratı iç ve dış operasyonları birlikte yürütüyorlar. Örgütlere eleman yerleştirmek, muhbirleri devşirmek, iletişimi izlemek gibi faaliyetler temel yöntem. İKDP ve Halkın Mücahitleri Örgütü gibi yapılarda ciddi sızma vakaları belgelendi. Diasporadaki muhalefet ağları da izlenmekte. Yurt dışı operasyonlar dikkat çekici. 1980'lerden bu yana muhalif liderler suikastlerle hedef alındı. Kasım Viyana'da Şerefkendi Berlin'de öldürüldü. Rigi havada yakalandı. Bu operasyonlarla İran sınırın ötesinde de güvende değilsiniz diyerek caydırıcılık mesajı vermeye çalışıyor. Askeri operasyonlar sınır bölgelerinde yoğunlaşmakta. Irak Kürdistan'ındaki Kürt gruplarına düzenli top atışları ve drone saldırıları yapılıyor. 2022'de İKDP ve Komala kampları vuruldu. Pakistan Belucistan'ına 2024'te hava saldırısı düzenlendi. Bu sınır ötesi müdahaleler diplomatik kriz yaratıyor ama rejim caydırıcılığı öncelemekte. İç güvenlik ağı ise sıkı. Devrim muhafızları, besiç ve güvenlik güçleri etnik bölgelerde yoğun olarak konuşlanmış durumda. Kontrol noktaları, devriyeler, toplu gözaltılar standart uygulama durumunda. Şüphelilerin aileleri de baskı altına alınıyor. Yargısal araçlar meşruiyet örtüsü sağlıyor. Muhabere yani Allah'a savaş açmak ve ifsad-ı fil ard yani yeryüzünde bozgunculuk suçlamaları idam cezası taşıyor. Siyasi davalar devrim mahkemelerine görülüyor. Adil yargılama standartları uygulanmıyor. Yumuşak güç de devrede. Etnik bölgelere ekonomik yatırım vaatleri, aşiret liderleriyle pazarlık, din adamları üzerinden meşruiyet söylemi. Bu araçlar baskıyı tamamlıyor ama temel şikayetleri çözmüyor. Dış baskı da stratejinin parçası. İran ev sahibi ülkelere grupları barındırmama baskısı yapıyor. Türkiye ile PEJAK konusunda zımni işbirliği var. Irak'tan Kürt grupların uzaklaştırılması için sürekli diplomatik baskı uygulanıyor. Kısacası rejim çok araçlı bir strateji izliyor. Bu strateji grupları zayıflatıyor ama kök nedenleri çözmediği için muhalefeti tamamen ortadan kaldıramıyor. Bu soruya en kısa cevap tek başlarına hayır. Ama denklemin dışında da değiller. Mevcut kapasiteler rejimi yıkacak düzeyde değil. Kürt grupları Irak Kürdistan'ına sıkışmış, Beluç grupları hücre yapısında, Arap muhalefeti diaspora ağırlıklı, halkın mücahitleri izole, monarşistler örgütsüz. Hiçbiri konvansiyonel bir tehdit oluşturmuyor. Ancak yapısal kriz anında roller değişebilir. 2022 protestoları bunu gösterdi. Rejim meşruiyet kaybettiğinde etnik ve ideolojik hatlar hareketlendi. Gruplar ayaklanmayı başlatamaz ama devam eden bir krizi derinleştirebilir. Bölgesel kontrol boşluklarını doldurabilir. Dış müdahale senaryosu ise hesaba katılmalı. Ciddi bir uluslararası kriz veya askeri çatışma durumunda bu gruplar vekil güç olarak değer kazanabilir. Dış aktörler bu ağları kullanmaya çalışabilir. Evet, bu videoda İran'ın pek konuşulmayan, gölgede kalan silahlı cephesini 10 soruda analiz etmeye çalıştık. Coğrafya zor, denklem karışık ama GZT 10.10'da her şeyi en yalın haliyle anlatmaya devam edeceğiz. Bölgeyi, stratejiyi ve haritaların dilini seviyorsanız kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İran ve silahlı örgütler denilince akla genellikle Orta Doğu'daki vekil güçleri gelir. Ancak İran'ın asıl güvenlik sınavı kendi sınırları içinde ve hemen yanı başında diyebilirim.